Arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün ilginç, enteresan bir konuyla sizi karşılıyorum. Son zamanlarda belki denk gelmişsinizdir bilmiyorum ama biz uzunca bir süredir TOG'da çalışıyoruz. Belki beni orada çalıştığım projelerden görmüş ve denk gelmiş arkadaşlar olabilirler. Türkiye'nin otomobillerine neler yapıyoruz, ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Biraz bugün onlardan bahsedeceğim. Orası için çok özel bir proje yaptık. Projeyi nasıl düşündük, nasıl tasarladık? Nereden yola çıktık? Ben ne gibi bilgilerimi kullandım? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size bugün. Bildiğiniz gibi TOG CS fuarında yeni bir araç tanıttı. Konsept bir araç. Bu aracın tanıtımı için özel bir müzik istediler bizden. Tasarım bir müzik. Ve bunu bestelerken gerçekten hem TOG'un inovatif yaklaşımına hem de günümüzün çağımızın gerektirdiği değerde bir sanat eseri çıkarmak istedik açıkçası. Bununla ilgili çalışma yaparken de aklımıza şu geldi. Neden bir makineye Türk müziği öğretmiyoruz? Ve buradan çıkan sonuçları alıp bir enstrümantaliste, bir icracıya çaldırmıyoruz diye yola çıktık. Tabii teknik bazı zorluklar vardı. Onları nasıl aştık? Onlardan bahsedeceğim. Çok detaylı ve programlamanın en derinlerine kadar inerek anlatmak istemiyorum. Çünkü birçok insan için sıkıcı olabiliyor. O yüzden daha yüzeysel, daha kavramsal anlatmak istiyorum bugün. Her şeyin çıkış noktası şurası ki dediğim gibi bir makineye müzik öğretmek, bir makineye Türk müziği öğretmek gibi bir sorunla karşı karşıyaydık. Bu sorunu nasıl aşabiliriz diye düşündük ve bunun için biraz araştırma yaptıktan sonra dünyanın birçok yerinde kullanılan işte Max MSP gibi bir yazılım var biliyorsunuz. Bizim de ana tool'larımızdan birisi bu. Bu yazılımda kullanılan Machine Learning library'lerinden birini kullandım ben. Bu Machine Learning Library'sinden size şöyle kısaca göstererek başlayayım. Sonra konunun derinlemesine gireceğim. Şöyle ekranımı görüyorsunuz. Ekranımda gösterdiğim bu ML Markov Machine Learning algoritmalarından daha doğrusu library'lerinden bir tanesi Max dünyasında kullanılıyor ve Markov chain'ler üzerine kurulmuş durumda. Bu Markov chain'leri merak eden arkadaşlar için böyle bir web sitesi var. Girip incelemek isterseniz ne olduğuyla ilgili. Ama ben size basitçe söyleyeyim. Nasıl ki bugün cep telefonlarınızda bir kelime yazıyorsunuz ve hemen arkasından size tahmini olarak şunu mu yazmak istiyorsunuz diye bir kelime seçiyorsa ona çok benzer şekilde çalışan bir sistem bu Markov Chain. Açıkçası bir probabilistik yani böyle tahmin üzerine dayalı çalışan bir sistem gibi düşünün bunu. Bu konuyu dediğim gibi derinlemesine açmak isterseniz burada bir web sitesi var. Güzel de bir web sitesi. Buradan bakabilirsiniz. Ben de açıkçası öncelikle bu yoldan ilerlemeyi tercih ettim. Hem Max'te olan hakimiyetimden de dolayı. Şöyle size yazdığımız algoritmayı göstereyim. Şimdi ekranımı görüyorsunuz zaten. Ekranımda gösterdiğim bu algoritmayı bir kısmını dediğim gibi Markov Chain'in zaten standart kullanılan algoritmalarından bir tanesini alıp geliştirdim. Kendim eklemeler yaptım bu algoritmaya. Burada bu model çok basitçe Türk müziği yapmayı öğreniyor. Tabii bunu nasıl öğreniyor derseniz böyle çok küçük bir demonstration yapayım size. Buradan Load Media'ya girdiğiniz zaman benim elimde bir dataset var. Bu datasetten herhangi bir tanesini seçtiğimiz zaman burada işte Zekai Dede'nin Aldanma Dünya şarkısını mesela şu an yükleyeceğim. Yükledim. Daha sonra Play MIDI diyorum. Bu kadar. Sonra build diyorum ve aslında işlem bitti şu anda. Modeli train etmiş olduk. Modeli bu MIDI notaları öğretmiş olduk. Sonra burada play'e bastığım zaman gördüğünüz gibi aslında gördüğünüz gibi aslında sonsuza kadar ben yani o play tuşuna bastıktan sonra sonsuza kadar size bunu çalabilir. Tabi buna sadece bir tane değil bir sürü şarkı öğretebiliriz. Ben sadece şu an bir tanesini seçtim. Ama 10 tane de olabilir, 20 tane de olabilir. Tabi bu modeli birazcık eğitirken problem çıkarabiliyor bize. Yani uzun sürebiliyor. Güçlü bir makineniz varsa sorun olmaz. Ama yani her ne kadar ben böyle olayı basitleştirerek anlatsam da önemli bir sorun vardı karşında. O da tabii ki Türk müziğinin biliyorsunuz ki makamları, Türk müziğinin bizim alışık olduğumuz Batı müziğindeki gibi bir düzeninin olmaması. Şimdi bu konudan biraz bahsedelim ve sonra ben burayı nasıl geçtim, bu problemi nasıl aştım ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz tempore sistem. Müzik dünyasında müziğe ilgisi olan herkes bilir. Doğudan doğuya bir oktav var elimizde ve burada bildiğiniz gibi her bir nota eşit şekilde bölünmüş durumdalar. 12'ye bölünmüş durumda. Ki
Bu tempera sistemle ilgili size ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Neden adını tempera yani yedirilmiş anlamını taşıdığını biliyor musunuz bilmiyorum. Ben size nedenini söyleyeyim. Çünkü teknik olarak oktav dediğimiz kavram aslında tam olarak logaritmik olarak düşünürseniz yani mesela la notasının 440 olduğunu bilenler biliyordur. Oktavı ne olur? Logaritmik yani 2 ile çarptığınızı düşünün direkt. 880 yapması gerekiyor bir oktav üstünün. Matematiksel olarak böyle bir sonuç vermesi gerekiyor. Ama durum pek de öyle değil. Çünkü tempore sistem, siz de yani bu konuyu bence derinlemesine açtığınız ilginç bir konu. Tempore sistemde şöyle bir problem var. Oktav dediğimiz kavram yani tam ikiye çarptığımız zaman 880 Hz olmasını beklediğiniz durum çok da öyle değil. Aslında birazcık pes oluyor fiziksel olarak. Yani işte şu an atıyorum rakamları 800 oluyor. O kadar büyük bir fark yok ama minik bir fark var. Bu minik farktan dolayı oktavı tam yakalayamıyor. Şimdi tempore sistemde söylediğim gibi oktavın beklentiniz tabii ki 880 olması. 440'ın la olduğunu düşünürsek bir oktav üstünün 880 olmasını bekliyorsunuz ama tempore sistem çok da öyle çalışmıyor. Tempore sistem söylediğim gibi arkadaşlar biraz farklı çalışıyor sistemi. Neyden bahsediyorum? 440 La ise 880 bir oktav üstü ve bu bir oktav üstünün de siz La olmasını bekliyorsunuz ama oktav çok da tam 880 Hz'e denk gelmiyor. Birazcık daha pes denk geliyor. O yüzden bu arada kalan mesela rakamı atacağım işte 880 La olmasını beklerken siz 870 olabilir. Bu arada kalan 10 Hz'i bütün sıradaki notalara yediriyorlar. Yedirilmeden kasıt bu. Eşit şekilde dağıtılıyor ve o oraya uyduruluyor diyelim. Bu konuyu derinlemesine araştırırsanız dediğim gibi çok farklı sistemler bu sorunu aşmak için inanılmaz farklı yöntemler geliştiğini görürsünüz. İşte ne bileyim 27 sesli oktav mesela. 53 sesli oktav bile gördüm ben. Bir oktavdan bir oktava 53 tane farklı nota dizilmiş. Türk müziğinde de biraz durum böyle. Yani biz Türk müziğinde de bazı biliyorsunuz sesleri makamlarda kullanırken komalar kullanıyoruz. Bu komalar dolayısıyla Batı müziğindeki gibi bir scale sistemi, bir düzen yok bizde. Ben trompetçi olduğum için tabii yıllarca bu sorunu çok yaşamış birisiyim. Çünkü trompette de durum aynı. Yani siz trompetteki kalın do'dan işte iki oktav üstteki do'ya kadar gidince zaten onu ben çalarken hep hissediyordum. İnce olan do'nun biraz hep pes olduğunu ve onu tiz düşünmeye çalışıyorsunuz çalarken. Şimdi mesela bir küçük örnek göstereyim nasıl bir şey. Kalın do. Kalın doğu ya ben şimdi doğuşkanlarda gittim. Kalın doğu sesini mesela biraz daha tiz, PES'e göre biraz daha tiz olduğunu duymuşsunuzdur son saniyelerde. Bu benim için de bir problemdi. Tabii ki bu enstrümanlarda şöyle bir durum var. Burada tempera yani piyanodaki gibi tam uyduramadığımız için bu çok doğal bir enstrüman çünkü. Bunu yapamadığımız için böyle bir sorun bu enstrümanda var. Yani bu enstrüman eğer piyano gibi düşünseydiniz piyanodaki do'nun biraz pes olduğunu hayal edin. Burada durum öyle. Ben hep çalarken tiz düşünerek çaldım yıllarca. Şimdi tabii bu problemi geçtikten sonra şimdi makam tarafında neler yaptık? Machine learning'i nasıl kullandık? Ve bu Türk müziğindeki komaları machine learning'e nasıl öğrettik? Ya da öğretme problemi nasıl çözdüğümüzü söyleyeyim. Şimdi önce tespitleri yaparken ben tabii ki şöyle ilerledim. MIDI dünyasında durumlar çok farklı çalıştığı için size şöyle basit bir örnek göstereceğim. Öncelikle parçanın MIDI file'larına ulaştım. Dedim ya elimde bir dataset var ki bu dataseti alttaki videonun altındaki linklere bırakacağım. Siz de ulaşabilirsiniz. Bu dataseti açtığınız zaman şöyle bir sahneyle karşılaşıyorsunuz. Bir Türk müziğinde, ya bir Batı müziğinde asla görmeyeceğiniz bir şeyle karşı karşıya geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunların her biri, şuradan pitch bend görüyorsunuz, bir otomasyon yazılmış durumda ve bu otomasyonda yani her bir sesin komalı olduğunu görebilirsiniz. Özellikle burada gördüğünüz gibi bazı notalarda ciddi farklar var. Bu farklara göre ben açıkçası buradaki tespitlerimi yaptım. Nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Şimdi şuradan C sesinde mesela ciddi bir koma olduğunu size gösterebilirim. Şuradan ilerlersek şöyle bakın burada C sesindeki komayı görebiliyorum.
773 olarak burada konumlanmış. Şimdi bunun tabii MIDI'deki pitch bend'de neye denk geldiğine bakmak lazım. Çünkü buradaki durum tam olarak her bir nota bu pitch bend'de hafif komalı şekilde kaydedilmiş MIDI dosyasına. Yani çalan kişi C notası özellikle burada acem makamında pestir bayağı bir. Öyle düşün. Şunu da pitch bend olarak kaydedin. Çalarken şu şekilde azıcık aşağıya doğru pes çalınıyor anlamını taşıyor burada gördüğünüz MIDI dosyası. Ben tabii bunu nasıl programlayabilirim diye düşündüm. Şöyle bir mantıkla hareket ettim. Ben buradaki notaların acemde her birinin pitch bend değerinin ne olduğunu zaten görüyorum. Bunu tespit edersem daha sonra bir algoritma yazarım ve bu algoritma aracılığıyla do'dan do'ya bir oktav içerisindeki bütün her bir notanın pitch değerini kaydedebilirim ve bu sesine bastığında şu pitch değeri gelsin gibi bir algoritma yazabilirim diye düşünüyorum. Öyle de yaptım. Peki bunları MIDI olarak düşündüğümüz zaman buradaki değerleri nasıl tespit ettiğimi göstereyim. Şimdi şu kanalıma bakarsanız yine aynı MIDI file bu. Şöyle hareket ettim. Dediğim gibi C notasını öncelikle burada seçtim. Sonra geldim. Şurada bir tane MIDI monitör yerleştirdim. Bu MIDI monitörde bunu çaldırırsam zaten şu şekilde göreceksiniz. Pitch bend değerine baktım. 50. Normalde tabii ki bunun olması gereken değer 64. Neden 64? Biliyorsunuz 0, 127 yani 128 tane değer var. Tam ortası olması gerektiği için bunun 64 olması gerekiyor. Demek ki bu 50 olduğuna göre biraz pes anlamını taşıyor bu durum bizim için. O bakımdan her bir notayı bu şekilde tespit ettim. Mesela şimdi yanında da ne ses var? La var. La'ya bakalım şimdi. Şöyle. La'yı çaldırıyor. La'da gördüğünüz gibi 64. Demek ki La'da hiçbir koma yok. Bu şekilde bütün sesleri tek tek tespit ettim. Zaten bütün seslerin çok da bir ses yok yani. Do'dan Do'ya dediğim gibi bir oktav içindeki bütün makamdaki dizileri tespit ettim. Arkasından ne yaptım? Geldim. Machine Learning algoritmasının bu tarafını size anlatmayacağım çünkü oldukça karışık. Bunun dediğim gibi linkini bırakırım. İncelersiniz. Bir sürü algoritma var yazılan. Nasıl çalıştığına bakarsınız. Ben burada bu machine learning tarafına hemen şöyle geçiyorum. Dedim ya size algoritma ekleme yaptım aslında. Bu open source bir algoritmaydı. Max'in zaten şeylerinde var. Help dosyalarına falan ulaşabilirsiniz. Onu geliştirip biraz üzerine bazı eklemeler yaptım. Şöyle ki eğer ki seçtiğimiz makam acemse dedim ya buradaki komaları tespit ettikten sonra her birini gelip şu şekilde burada görebilirsiniz. MIDI pitch bend değerlerini buraya kaydettim. Basitçe ne oluyor? Yani buradan bir ses bastığımız zaman biz diyelim ki do sesi bastık işte. Hatta şöyle küçük bir göstermek için size şunu şuraya koyarsam sesleri göre makamların şeyini görebilirsiniz. Evet. Şöyle do sesine bastığımda gördüğünüz gibi do 62 yani çok hafif pesmiş. Re mesela birazcık 63 neredeyse tamam. Mi yine aynı şekilde. Fa sesinin 61 değerinde olduğunu görüyorsunuz pes oldukça. Ama özellikle Acem'de C sesi yani karara gitmek üzereyken çünkü buradaki eserde özellikle karar sesi la. O yüzden la'ya gelmeden hemen önceki ses bayağı bir pes yani. Buradan yola çıkarak dedim ki yani machine learning'den çıkan notalar gelip benim buradaki algoritmama bağlanıyorlar ve bu notalar giderken hangi sesin basıldığına göre bir pitch bend değeri alıyor üzerine ve o pitch bend değeriyle gidiyor benim Ableton'daki projeme. Burada da şöyle bir strateji uyguladım. Buradan MIDI out olarak kendime From Max seçtim ve bunu götürüp şurada hemen Ableton içerisindeki kontaktın içine gönderiyorum. Şuradan görebilirsiniz From Max yazıyor ve bu şekilde bir plugin var. Bilenler biliyordur zaten bu yazılımı. Şöyle göstereyim. Burada çaldırıyorum aslında bir ud pluginle. Şöyle bir hemen çaldıralım size. Şuradan da bakın. Bunun bir YouTube videosu var. Ben YouTube'da bayağı onu da yine ekleriz size izlersiniz. Hani uzun uzun çaldırıyorum. Oradan biraz daha yakından bakabilirsiniz nasıl çalıştığına. Dediğim gibi burada sistem
Biraz kompleks gibi göründüğünün farkındayım. Yani biraz kompleks de zaten aslında. Ama hani en basit şekilde düşünürseniz biz buradaki oktavdaki her bir notanın pitch bend değerini tespit ettik. Daha sonra bu pitch bend değerlerini bir yere kaydettik ve gidip bir machine learning algoritmasına nasıl bu MIDI notaları normal klasik müzikte öğretiliyorsa aynı şekilde öğrettik Markov chain'i. Sonra Markov chain'den tabii düzenli olarak bize veri akıyor. O nota geliyor. O notalarla bu pitch bend değerini evlendirip Ableton'a gönderdik. Böyle düşünebilirsiniz. Böylelikle o Türk müziğindeki makam problemini de bu şekilde aşmış oldum ben pratikte. Tabii çok farklı yöntemler bulunabilir ama bunun bir proje olduğunu unutmayın. Yani bu bir yüksek lisans tezi değil. O yüzden öyle çok uzun uzun zamanınız olmuyor öyle bir proje gerçekleştirmek için. Yaklaşık işte 15 günde falan yapmam gerekiyordu bunu. Her şeyiyle. Projenin müziklerini de zaten size dinletiriz. Onlara da ulaşabilirsiniz. Linklere koyarız. Peki bu Markov Chain mesela başka şekilde de olamaz mıydı? Ben kendi yazdığım bir şey size göstermek istiyorum daha önceleri. O da Probabilistic Arpeggiator diye bir plugin yazmıştım. Ben buradaki mantık da çok aslında aynı. Ya aynı demeyeyim ama yakın diyelim. Şöyle yapacağım. Şurada probability oranını %100 yaparsam buradaki oluşturduğum her 16'lık nota bir gate'den düzenli olarak geçiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bunu düşürdüğüm zaman bu geçme oranı gördüğünüz gibi bayağı %6 oranında sadece ihtimal barındırmış oluyor içinde. Ben mesela burada çok basit Ableton'ın kendi yazılımlarını kullanarak işte bir tane buraya şey koydum. Scale edebilmek için bir plugin yerleştirdim, MIDI plugin'i. Burada minor harmonik notasını, minor harmonik dizisi oluşturmuş oldum. Burada benim yine intervallerimi değiştiren bir tane LFO yerleştirdim. Ve böyle hani neredeyse Markov gibi duyulmasa da işte Türk müziği hissini veren bir şey çıkarabilirsiniz ortaya. Böyle çok size. Bu çok iyi düşünemeyen bir makine gibi düşünebilirsiniz yani. Mesela burada oranı artırırsam durum değişir biraz. Biraz biraz Markov chain böyle çalışıyor. Yani biraz daha böyle şey gibi düşün. Yani hem burada probability oranını değiştirsem, ben hem interval aralıklar yani her gelen notanın aralıklarını değiştirsem, random bir şey yapsam yani neredeyse Markov chain'e yaklaşmış gibi olabilirim. Bunu sadece random yapmış olurum. Zaten sanat bence biraz random'ı da kontrol etme üzerine, kaosu kontrol etme üzerine. Eğer kaosu kontrol edebilirsiniz o estetik bir şeye dönüşmeye başlıyor. Ben bunu çok yıllardır birçok parçamda kullandım. Biraz dediğim gibi mantığı da buradan hareket ediyor gibi düşünebilirsiniz. Probabilistic Arpeggiator Markov chain'e bence yakın yani mantıklı olarak. Size başka anlatmak istediğim dediğim gibi bizim bir web sitemiz var. Bu web sitesi üzerinden bizim çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz. Şöyle web sitesini göstereyim. Adresimiz bu. tildasound.art/tog yazarsanız artist statement'a ulaşabilirsiniz. Biz bilgiyi paylaşmayı sevdiğimiz için böyle çalışmaları da paylaşıyoruz sizlerle. Bu çalışmayı tabii ki yola çıkarken Barış Bozkurt benim hocam oluyor kendisi de. Onun çalışmalarından ciddi anlamda ilham aldım. Ve çok güzel makalesi ve araştırmaları var kendisinin. Onları da okudum. Onu da sizin için buraya bıraktım. Bizim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Önemli bir research. İlgisini çekenler varsa böyle çalışmaların bence devam ettirilmesi gerekiyor. Competition Analysis of Turkish Makam Music diye bir makalesi var. Bunu bence mutlaka bir inceleyin. Ben de kendisinden dediğim gibi ilham aldım. Videoya da buradan ulaşabilirsiniz yine. Daha uzun bir versiyonun olduğunu söylemiştim size. O da hemen yine bizim sayfamızda var. Buradan girip tıklayıp bakabilirsiniz. Burada nasıl bir çalışma yaptığımızı, nelerden esinlendiğimizi bahsediyoruz. Dataset de yine aynı şekilde burada linki var. Dataseti buradan indirip de yine yapabilirsiniz. Başka size bu projeyle ilgili gösterebileceğim dediğim gibi biraz kompleks gibi görünse de aslında düşünce olarak çok da zorlu bir şey değil. Yani siz bir para sistemi biraz manipüle ediyorsunuz gibi düşünün yani işi yaparken. Dediğim gibi oktavdan oktava giderken her bir sesin
ne kadar pes olduğunu tespit ettim. Tabii ki bunu MIDI dünyasındaki dille yani pitch bending ile tespit ettim ki buna göre bir ayarlama yapayım diye ve her bir sesin değerini de oraya atayarak dediğim gibi bu ses geldikçe evlendirmiş gibi oldum. Bu bakımdan düşünürseniz çok da kompleks gelmeyebilir bazılarınıza. Bazılarınıza da öyle gelebilir. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz içerikleri yayınlamayı ben açıkçası istiyorum ama biraz böyle nerd kanalı gibi de olmaya başladı. Zaten bugüne kadar koyduklarımızın içeriklerin birçoğu öyleydi. Çok algoritma anlatmamaya çalışıyorum. Çok fazla yazılımla ilgili konulara derinlemesine girmemeye çalışıyorum ama eğer ilgi olursa, merak edilirse ileride izlenme oranlarına göre bakıp ben bu konuda bir karar vereceğim. Tabii istediğimiz şey bu kanalın izlenmesi ve takip edilmesi. Bunu yaparken ben her zaman şeye dikkat ediyorum. Yani tool'lar, araçlar, gereçler her zaman değişir. Bunların bence çok da bir önemi yok bir yerde. Burada önemli olan şey nasıl düşündüğünüz, problemi nasıl çözdünüz ve buna nasıl yaklaştınız. Gördüğünüz gibi ben çok pratik bir çözüm buldum. Eminim bunun çok çok daha iyi yöntemleri bulunabilir. Sizler bunu bulabilirsiniz. Benim şu anki ilerlediğim yolda vakit ve pratik olmam gerektiğini düşündüğüm zaman böyle bir yol ve yöntem seçtim kendime. Ama bence bu komalar da aynı zamanda bir machine learning algoritması öğretilebilir ve bu sonuçları öyle de alabiliriz. Burada böyle hibrit bir sistem kurmuş olduk. Yani notaları evet machine learning'i öğrettik ama komaları öğretmedik. Onun için ben pratik bir çözüm buldum kendime. Vakit dediğim gibi çok dar olduğu için. Her zaman bir probleme yaklaşırken zamanı da tabii ki düşünmeniz gerekiyor. Ne kadar sürede bunu çözmem gerekiyor diye. Bu bir yüksek lisans tezi olsaydı emin olun ben zaten bunun her türlü farklı farklı yöntemlerini geliştirmiş olurdum. Söylediğim gibi ilerleyen videolarda yine böyle kimilerine göre aşırı sıkıcı nerd videolarımız gelmeye devam edecek. Ben bunu yapmaya ısrarla devam edeceğim. Eminim bu videoyu izleyen bazı arkadaşlara büyük yardım oluyor ve ilham oluyor. Hedefim de zaten o benim için milyonlarca kişinin beni takip etmesi değil belki 10 kişinin 20 kişinin hayatında bir etkide bulunmak hedefim. Bunu yapıyorsam zaten hedefime ulaşmış olacağım. O yüzden lütfen yorum yazmaya, kanalı takip etmeye devam edin. Abone olun. Varsa arkadaşlarınız onlara kanalı paylaşın. Onlar da bunu takip etsinler. Tabii işi her ne kadar yani nerd bir tarafı ve yazılım tarafında işte böyle sıkıcı bir taraf olsa da bence izleyeceksiniz zaten. Benim bu konuşmamdan sonra videoyu hemen ekleriz arkasına. Çıkan sonuca bakarsanız hem müzikal olarak hem görsel olarak gerçekten çok etkileyici oldu. Ve inovatif yaklaşımlara ses getirdiğini göreceksiniz. Bununla ilgili oldukça çok haber de yapıldı bütün gazetelerde. Çünkü ilgi çekti konu. İnovatif olmak bence her zaman önemli yaptığınız işte. Size de önerim bu. Dediğim gibi sıkıcı işler gibi gözükse de sonuç güzel görünüyor. Şimdi siz bence biraz onları izleyin. Biz sizi onunla yalnız bırakalım videoyla. Tekrar yeni bir videoyla aranızda olacağım yakında. Bundan bir sonraki videomuz da yine çok sıkıcı ama eğlenceli bir proje. NFT dünyasıyla alakalı bir şey çekeceğim. Ve size bunu yaparken Tone.js library'leri kullandık JavaScript'te. Onları nasıl yaptık? Bunlardan bahsedeceğim. Takip etmeye devam edin.